Oğlak ve yükselen burcu Oğlak olan dostlar, Kasım ayı burç yorumlarınıza hoş geldiniz. Evet, hızlı bir ayı geride bıraktık. Kasım ayında bizi neler bekliyor? Evet, önce güzel haberi vereyim. Şimdi Kasım ayının ilk haftası yine hızlı olacak. Yine şiddetli olacak. Çünkü bir tutulmamız daha var. 8 Kasım'da Boğa burcunda bir ay tutulması yaşayacağız. Ama bu tutulma size öyle güzel bir destek veriyor ki sevgili oğlaklar. Uzun zamandan beri bir takım kadersel döngüler yaşamış oğlak burçları artık önünüz açılıyor diyebiliriz. Çünkü bu tutulma sürpriz bir tutulma olacak bu arada. Uranüs var çünkü yanında. Aynı zamanda kuzey düğüm var ve bizim için olması gereken, bizim hayrımıza olacak konuları çalıştıracak. Özellikle yükselen burcunuz oğlaksa, Mars'ınız, Satürn'ünüz gibi alanlarda bir oğlak yerleşiminiz varsa bu tutulma sizin için gerçekten çok büyük fırsatlar getirebilir. Maddi açıdan da bunları sağlayabilir. Finansal göstergelere çünkü bakmak gerekiyor haritanızda. Onun yanı sıra mesela hızlıca bir sürpriz bebek haberi getirir. Ani aşk hayatı gündeme gelebilir mesela, hızlı bir aşk veya aniden aşık olabilirsiniz birine veya biri size olabilir. Onun yanı sıra tabii ki iş hayatınızda da sirayet edecek konular olabilir eğer çalışan bir oğlaksanız. Hatta iş hayatınızda şöyle bir şey olabilir sevgili oğlaklar. Mars bu arada o alanınızda ay boyunca retro, İkizler Burcu'nda retro olacak. Geçmiş konulara döndürecektir size. Yarım bıraktığınız işler, yarım kalmış ya da belki zorunlu olduğunuz, yani isteyerek değil istem dışı olmuş ya da başlamış bitmemiş iş projeleri, ufak ufak şeyler de olabilir bunlar. Bunların hepsi gündeminize gelecek. Bu tutulma hem burayı tetikliyor, aynı zamanda da sosyal çevreniz ve arkadaş çevresi dediğimiz alanlarda da bir takım değişimler, yenilikler getirecektir ve bunlar iş hayatınıza da yansıyor sevgili oğlaklar. Yani sosyal çevrenizle iş hayatınızın arasında bir bağlantı kurulacak. Ve bu biraz seyahatleri tetikler, uzun yolculukları tetikler, kültürel zenginlikleri hayatınıza katabilirsiniz. Eğitim, öğrenim, hani kişisel gelişim için de çok iyidir. Aynı zamanda ilham vericidir. Bir de mesela çocuk sahibi olan bir oğlaksanız evlatlarınızla ilgili çok hızlı gelişmeler olabilir. Mesela bir eğitim, bir sağlık olabilir veya onların hayatlarında önemli bir gelişme, evlilik gibi ne bileyim, yani her türlü olabilir ama çocuklar üzerinde de önemli etkileri olabilir bu tutulmanın. Evet, toprak grubunda olduğu için size dost, sizi destekliyor. Mars'ın sadece 6. evinizden geçmesi sağlıkla ilgili konulara diyelim, günlük hayatınızda işle ilgili konulara, önemli iş değişiklikleri, karar almalar falan belki çok doğru olmayabilir. Mars burada retro yapacağı için ay boyunca onlara biraz dikkat etmek gerekiyor. Şimdi ayın 17'sinden itibaren bir şeyler değişmeye başlıyor. Duygu dünyamızda, gündemimizde. Çünkü Merkür artık Yay burcuna geçiyor. Merkür'ün alan değiştirmesi de bilhassa Mars'ın da tam böyle karşısından geçeceği için orada kafanızda soru işareti oluşturmuş gündemler varsa, mesela işte Marsiyen konular olur bunlar. Genellikle güç, efor gerektiren, enerji harcadığımız alanlardır. Daha çok iş hayatı veya sağlık olacaktır. Oralarda bazı fikir değişiklikleri getirebilir. Ve hemen 22 Kasım'dan itibaren Güneş de buraya geçiyor ve burada bir yeni ay, Yay burcunda bir yeni ay olacak. 12. evinizde, tabii doğum haritanızda etki nasıl alıyor bilmiyorum çünkü 2 derecede, belki de 11. evinize denk gelecek sizin doğum haritanızda ama genel kurallara göre 12. ev tabii ki. Buradaki yeni ay bazı geri kalmış planlarınızı hayata geçirmek için size güç verecek, harekete geçirecek aslında sizi. Biraz kendinize daha fark etmediğiniz şeyleri fark edeceksiniz. Daha güçlü olduğunuzu anlayabilirsiniz. Endişe, biraz karamsarlık, kaygı çok fazla ya da her şeyin en güzelini, en iyisini yapmak zorunda olma gibi bir duygu hali varsa eğer, ki genellikle oğlaklar bu başarı odaklı oldukları için onlar da daha yoğun olur. Hani bu duygulardan arınabileceğiniz bir süreç olacak. 12. ev yeni aylar, çünkü genellikle burada bizim hayatımızda olması gerekenleri bırakır, olmaması gerekenleri de götürür. Bu
herhangi bir sizi motive edemeyen, sizi zorlayan bir duygu halinden, bir konudan, bir olaydan uzaklaştırabilir açıkçası. 15, 16, 21 Kasım tarihleri ise daha yapıcı, daha tatmin edici, fırsatlar verecek, şans faktörünü devreye sokacak tarihler olacak. Ve 24 Kasım'da bir yeni ay doğuyor dedik. Evet, yeni ayın aynı gününde de Jüpiter normal düz hareketine dönüyor. Biliyorsunuz retroydu. Jüpiter'in zaten düz hareketine dönmesi demek iyileşmelere sebebiyet verecek. Şans faktörünü açacak. Bizi sıkan, gören konular daha hızlı akacak. Özellikle sizin yakın çevre ilişkilerinizle belki yeni bir iş yeri, yeni bir girişim, yeni bir çevre olabilir. Yakın çevrenizde olan ilişkilerinizde yine önemli bazı çözülmeler meydana getirecek ki bu sizin ilişkiler içinde olduğunuz tüm alanlara yansıyor. Mesela iş hayatına, ortaklı işlere çok verimli yansıyacaktır. Sorunlu bir evlilik veya bir ilişki varsa yine Jüpiter'in bu düze dönmesiyle bir şeyleri daha çabalarınızla tekrar yoluna sokabilirsiniz. Yani 24'ünden itibaren olaylar tamamıyla değişiyor. O tutulmanın o duyguları, negatif etkileri işte biraz sarsacak bizi doğal olarak. Oradan sıyrılıyoruz, kurtuluyoruz. Ama dediğim gibi aslında size çok da zorlayacağını düşünmüyorum. Ama 12. ev hani Mars oradan geçtiği için belki biraz zorlayabilir. Bu arada sakarlıklara, kazalara dikkat edin. Önemli, çok ciddi bir ameliyat gibi bir durumunuz olmadıkça özellikle sağlıkla ilgili konularda 15 Ocağı kadar erteleyebilirseniz eğer erteleyin. Hele zaruri olmadıkça sırf keyfi mesela bir estetik operasyon vesaire gibi bir beklentisi, bir planı olan arkadaşsanız hele hiç girmeyin bu işe. 15 Ocak'tan sonrayı tavsiye ederim. Çünkü Mars retrosunda özellikle yükselen burç oğlaklar için çok da iyi sonuçlar getirmeyebilir bu süreç. Evet, şimdi 28 Kasım'a geliyorum. Bu çok önemli. 28 Kasım civarı. Şimdi Mars ve Satürn arasında bir denge kuruluyor. Özellikle yükselen burcu Oğlak. Oğlak ve Oğlak'ta çok yerleşimi olan arkadaşlar. Şimdi Satürn sizin yönetici gezegeniniz. Şimdi Mars'la aralarındaki bu denge özellikle burada bazı konularda iyileşme verecek. Mesela sağlıkta iyileşme getirir. İş veya özel ilişkilerde bir sonraki aşamaya çıkma verir. Mars çünkü enerji, motivasyon, Satürn'ün desteğini alacaksınız. Kariyer, iş, gelir ve gider dengesi çünkü Satürn tam para evinizden geçiyor. Mars'ın oraya yansıması günlük planlarınızın dışında uzun vadeli planlarınızı harekete geçirecektir. Önü tıkanmış konular bence Jüpiter'le ilgili olacaktır bu. İlerleyemediğiniz bir eğitim de olabilir bu. Bir iş anlaşması, bir reklam, bir tanıtım, bir araç alımı, yani iletişimle ilgili konularda özellikle bir gelir gider dengesinde bir toparlama söz konusu oluyor sizler için. Böyle bir Kasım ayı geçireceğiz sevgili oğlaklar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere.